Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Gözünüzü kapatıp yediğinizde baklava yiyormuş hissi uyandıracak harika bir tatlı tarifim var. Yalancı baklava yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli, bir o kadar da pratik ve az malzemeyle yapılıyor. O zaman hemen tarife geçmek istiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlayacağım. Tencereye 3 su bardağı toz şeker ekledim. Üzerine 3 su bardağı da su ekliyorum. Böyle koyu kıvamda bir şerbet olması gerekiyor. Kaynamaya başladıktan itibaren yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte kaynatmanız gerekiyor. Böyle ağdalı bir şerbet olmayacak ama yoğun kıvamda bir şerbet elde etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bir dilim de limon ekledim. Şimdi orta ateşte 15 dakika kaynattım ve altını kapattım. Şimdi hamurunu hazırlıyorum. Derin bir kaseye 100 gram tereyağı ekliyorum. Üzerine bir tane yumurta kırdım. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben ayçiçek yağı kullandım. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı da süt ekliyorum şimdi. 2 yemek kaşığı sirke kullandım. Ben elma sirkesi kullandım ama üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bütün malzemeler birbirine geçmesi için şimdi karıştırıyorum. Şimdi bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra un ekleyeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Fakat ununuzun markasına göre 3,5-4 su bardağı arasında un kullanabilirsiniz. Böyle yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. İsteğe göre bir pakette şekerli vanilin kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum şimdi. Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. Eğer böyle kat kat hamur açmakla uğraşmıyorsanız mutlaka bu tatlıyı yapın. Böyle ufak bir püf noktası var. Onu da pişerken söyleyeceğim. Eğer birebir püf noktalarına uyarsanız gerçekten mükemmel bir tatlı oluyor. Şimdi hamurum istediğim kıvama geldi. Sadece tek bir malzeme kaldı içine koymadığım. 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz ekleyeceğim. Ceviz olması şart değil. Fındık da olabilir arkadaşlar ama cevizle gerçekten çok daha lezzetli olacağını düşünüyorum. O yüzden ceviz eklerseniz daha iyi olur. Şimdi cevizle beraber bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hamurum hazır. Ben büyük boy kare borcam kullanacağım. Siz istediğiniz her türlü büyük boy borcamda veya tepside hazırlayabilirsiniz. Elinizle veya spatula yardımıyla hamuru borcama güzel bir şekilde yaymanız gerekiyor. Hamurun her yere eşit şekilde dağılması gerekiyor. Şimdi istediğim görüntüyü yakaladım. Üzerini güzelce düzeltiyorum. Şimdi ister bıçak yardımıyla ister benim gibi böyle bir kesme aparatıyla baklava şekli verebilirsiniz. Şekli tamamen size kalmış. İsterseniz benim gibi baklava dilimi yapabilirsiniz ya da kare şekli de verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Her iki türlü de oluyor. Zaten benim de çok güzel kestiğim söylenemez. Biraz acemice bir kesim oldu. Dikkatli bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Bıçakla denedim önce. Bıçakla çok fazla düzgün kesemedim. O yüzden bu aparatla devam ediyorum yoluma. Şimdi arkadaşlar bu tatlının bir püf noktası var. Bu tatlının uzun sürede pişmesi gerekiyor. Yani 160 ya da 170 derecede 50 dakika ya da 1 saate kadar pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü az pişirirseniz içi hamur kalabilir. Ben önce 170 dereceye ayarladım fakat içinin hamur kalabileceğinden korktuğum için 160 dereceye düşürdüm. Bu şekilde 50-55 dakikada pişti. Bu arada şerbetin kıvamını gösteriyorum bir yandan da. Şerbetimin kıvamı böyle yoğun bir kıvamda oldu. Şimdi tatlım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı arkadaşlar. Yani böyle tamamen çok güzel bir şekilde kızarması gerekiyor. Ama yakmayın. Dikkat edin. İlk 5 dakika ilk sıcaklığını attıktan sonra üzerine soğumuş olan şerbeti döküyorum yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde.
Zaten çok kısa bir süre içinde şerbetini çok güzel bir şekilde çekiyor. Dolapta da böyle 1-2 saat beklettikten sonra servisini yapabilirsiniz. Ben tabii ki çok fazla bekleyemedim. Yani dolaba hiç girmeden servisini yaptım. Şöyle hemen size kıvamını göstermek istiyorum. Tabii ki dolapta durdukça daha da güzelleşen bir tatlı. Hatta 2-3 gün boyunca dolapta bekleterek yiyebilirsiniz. Böyle soğudukça daha da lezzetli hale geliyor. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.